Bu videoda göreceğiniz OpenClaw ve Vasi üçüncü taraf yazılımlardır. Gösterilen adımlar tamamen eğitim amaçlıdır. Sistemi ana bilgisayarınızda değil, mümkünse izole bir ortamda test etmenizi öneririm. Mesela bilgisayarınızda açacağınız yeni bir hesap girişiyle hiçbir hesabınızın, şifrenizin olmadığı kullanıcı hesabı ya da sanal makine. Olası veri kayıpları veya güvenlik açıklarından Dicor metot sorumlu tutulamaz. Sistemi kurduk, çalıştırdık, kişiselleştirme yollarını gördük, güvenliği üst sınırda tuttuk. Şu an Vasi'niz sizin hakkınızda hiçbir şey bilmiyor. Ona YouTube videosu yaz deseniz size genel, sıradan bir içerik üretiyor. Sizin tarzınızı bilmiyor, kanalınızın felsefesini bilmiyor, üzerinde çalıştığınız projeyi bilmiyor. En son videoda kendi Vasi'me kanalım ile ilgili bilgiler verdim ama bugün sizinle bunları biraz abartalım. Ne dersiniz? Ama önce aklınızda olan soruyu yanıtlayayım. OpenClaw zaten var, neden bu kadar uğraşıyoruz diye düşünüyorsunuzdur. Haklısınız. GitHub'a gidin, birkaç komut yazın, OpenClaw kurulur. Bitti. Peki ya 15.200 bilgisayar, zararlı skill'ler, güvenlik açıkları? Biz o riski sıfırlıyoruz. Daha önemlisi şu an bu sistemin her satırını benimle birlikte yazdınız. Her güvenlik kararını birlikte verdik. Bir şeyler ters gittiğinde nereye bakacağınızı biliyorsunuz. OpenClaw'u indirip çalıştırsaydınız bunu bilemezdiniz. Bu sizin sisteminiz ve bugün ona kimlik verip daha da yetenekli bir asistan haline getiriyoruz. Hızlıca hatırlatayım. Sistemimiz aslen 5 parçadan oluşuyor. Vasi, asistanımızın beyni. Tüm komutları, güvenlik katmanlarını ve model yönlendirme mantığını içeriyor. Recruitments, Python'ın alışveriş listesi. Bu projeyi çalıştırmak için tam olarak şu paketlerin, şu versiyonları gerekli diyor. Versiyon numaraları önemli. Bugün çalışan kod yarın da çalışsın istiyorsak versiyonu sabitleriz. Dockerfile, inşaat planı. Docker'a önce bu işletim sistemini al, şu klasörü oluştur, şu dosyaları kopyala, başladığında bunu çalıştır diyor. Ve dikkat edin, env dosyası burada kopyalanmıyor. Token bilgilerimiz image'e gömülüyor, runtime'da okunuyor, bu kasıtlı bir güvenlik kararı. Docker Compose YML, orkestrasyon, container'ın sınırlarını burada çiziyoruz. Tek bir volüm bağlantısı var, workspace. Vasi bu sınırın dışına çıkamıyor. Workspace dosyası Vasi'nin tüm dünyası burası aslında. Fotoğraflarınıza bakamaz, sistem dosyalarınıza giremez, sadece bu klasörde yaşayabilir diyoruz. Bugün bu workspace'i genişletiyoruz. Artık tek bir klasör değil, her iş için ayrı bir oda. YouTube asistanı proje dosyalarınıza dokunamaz. Kod asistanı YouTube senaryolarını göremez. Bölmeli sandbox ile güvenlik bir adım daha ileri. Peki şu an Vasi bir mesaj aldığında ne yapıyor? Modele gönderiyor, cevap geliyor, sistem ne istediğinizi biliyor ama nasıl istediğinizi bilmiyor. Skill sistemi bunu değiştiriyor. Yani bir skill dosyası aslında şunu diyor, bu tür isteklerde benim tarzımda, benim formatımda, benim kurallarımla cevap ver. Bunu kod değiştirerek yapmanıza gerek yok. Bir MD dosyası oluşturup Workspace Skills klasörüne koyuyorsunuz. Sistem otomatik okuyor, otomatik uyguluyor. Geçen videoda skills olmadan sormuştuk. Senaryo, yerel yapay zeka ajanı nasıl kurulur? Telegram'dan komut alan, not tutan, araştıran ve kod yardımı yapan güvenli kişisel asistan. Şimdi YouTube skillini aktif ediyorum ve aynı soruyu soruyorum. Aynı model, aynı soru, fark sadece skill dosyasından geliyor. Peki bu sistemin ne kadar güvenli olduğunu nasıl anlarsınız? Tek komutla. Onay bekleyen işlem de sonsuza kadar açık kalmıyor. TTL süresi dolunca otomatik iptal oluyor. İnternet araştırması için Gemini kullandım ama bu da kontrollü. Sadece belirli komutlarda çalışıyor. Oran limitleri var, günlük limit var ve Workspace dosyaları otomatik olarak dışarı gönderilmiyor. Bu sistemde model sadece cevap vermiyor. Fikir araştırıyor, not arşivi tutuyor, YouTube senaryosu üretiyor ve kod tarafında patch taslağı hazırlayabiliyor.
Yürüyüşe çıktım. Yanımda bilgisayarım yok. Telefona kaydetmek istediğim bir fikir aklıma geldi. Hemen telefondan Telegram'ımı açtım. Vasi'me fikrimi mesaj attım. Vasi araştırıyor, taslak çıkarıyor. Ben de onaylıyorum, kaydediyor. Ve her şey tarih, saat damgasıyla bilgisayarımdaki Workspace klasöründe not defterine işleniyor. Tamamen yerelde. Gördünüz mü? Bana bu konu hakkında 5 farklı fikir buldu ve kullanılabilecek görseller, dokümanlar ve dikkat çekici bir başlık önerdi. Senaryoyu oluşturmasını istedim ve kaydet dedim. Benim kanalımın tarzını biliyor. Merakla kalın, profesyonel kalın felsefesini biliyor. Genel bir YouTube tavsiyesi değil bu. Benim için yazılmış bir taslak. Bir de kendimi hatırlatma eklemek istiyorum. Notlarıma ekle. Tek komutla. Tarih var, saat var, ne eklendiği var. Hafıza gibi çalışıyor. Kod kalitesini de boş bırakmadım. Deterministik güvenlik raporu var. Ayrıca konteyner içinde otomatik test çalıştırabiliyorum. O yüzden son demo ve bu benim favorim. Kod asistanı üzerinde çalıştığınız projeyi biliyor. Projenizin kurallarını, mimarisini, hangi kütüphaneleri kullandığınızı biliyor. Nasıl yapayım diye sormak yerine direkt iş yaptırıyorsunuz. İşte bu. Basit bir top yakala mobil oyunu için Python iGame kodu yazdım ve klasöre kaydettim, çalıştırdım. Bakın. Ancak dikkat ettiyseniz diğer dosyaları ya da notları kaydettiğim gibi kaydetmedi. Güvenlik nedeniyle kök dizin ve projelerde engelledi. Bu davranış şu an güvenlik tasarımımın zaten bir parçası. Unutmayın, güvenlik önceliğimiz ve kod tehlikeli olabilir. Ancak ben buradan kopyalama yaparak güvenli şekilde kaydettim ve ayrıca çalıştırdım. İşte bu, telefondan bir komut, bilgisayarda çalışan bir oyun ve veri dışarı çıkmadı. Buluta gönderilmedi. Bilgisayarınızda, sizin workspace'inizde, sizin kontrolünüzde. Peki kendi skills yani becerilerinizi nasıl yazarsınız? 3 adım. Birinci adım, Workspace Skills klasörüne yeni bir MD dosyası oluşturmak. İsim önemli değil. Hukuk asistanı, finansal analiz, alışveriş listesi, sadece uzantısı MD olmalı. İkinci adım, dosyanın içine şunu yazın. Bu skill ne zaman devreye girsin? Hangi kelimeleri duyduğunda aktif olsun? Nasıl bir format kullansın? Neleri yapmasın? Üçüncü adım, Vasi PY içindeki Skill Triggers sözlüğüne tetikleyici kelimelerinizi ekleyin. Docker'ı yeniden başlatın, bitti. Kodu değiştirmenize gerek yok, yeniden build etmenize gerek yok. Sadece bir dosya ekleyin, bir satır yazın. İlk komutla servisleri sadece durduruyorum. İkinci komutla tüm kompos kaynaklarını temizliyorum. Container, network, volume ve local image. Üçüncü komutla projeyi sıfırdan, yeniden kurup ayağa kaldırıyorum. Yani sistem hem güvenli hem de tek komutla tamamen kontrol edilebilir. Bugün ne yaptık? Bir sisteme kimlik verdik. Artık Vasi sadece yapay zeka asistanı değil, sizin iş tarzınızı bilen, kanalınızı tanıyan, projenizi anlayan bir çalışma arkadaşı. Ve hepsi yerelde çalışıyor. Ücretsiz, veri dışarı çıkmıyor. Dekor metot ne diyordu? Teknolojiyi kullanın ama ona körü körüne güvenmeyin. Bugün kurduğunuz sistem tam olarak bu. Gücünüzü bildiğiniz, sınırlarını çizdiğiniz, istediğinizde kapatabileceğiniz bir araç. Bir sonraki adım ne olabilir? Kendi skillinizi yazın. Hangi alanda çalışıyorsanız, hukuk, finans, eğitim, tasarım, o alana özel talimatlar ekleyin. Ne kadar çok öğretirseniz o kadar az komut verirsiniz. Repodaki skill şablonunu kullanın. Yorumlarda paylaşın. Birbirimizin skill'lerinden öğrenelim. Profesyonel kalın, merakla kalın.